Çok küçük bir alanda çalışıyoruz. Minicik bir alanda minicik şeylere bakıyoruz. Dolayısıyla orayı büyük görmek çok farklı bir dünya yaratıyor. Görmediğin şeyi tedavi edemezsin diye çok sevdiğim bir laf var. O yüzden yaptığımız dişleri mikroskop altında incelemeyi çok seviyorum. Bütün o görmediğimiz detaylar tabii böyle mikroskop altında böyle kocaman görünüyor. O kocaman görünen detaylarla o diş araları, dişlerin oturacağı yerle ilişkisi, diş etiyle ilişkisi burada çok net görünebiliyor. Orada kontrollerimizi yapıyoruz. Aynı şekilde ağız içerisinde de tedavi ederken taktığımız bir büyüteçler var. Çünkü söz zaten her şeyi ifade etmiş. Görmediğin şeyi tedavi edemezsin. Evet, hastanın çok ciddi kemik eksikliği var. Kemikleri erimiş. Diş eksiklikleri var. Artık kökleri neredeyse tamamen açıkta duruyor. Burada tabii artık yani kemiğin, yani diş tamamen havada neredeyse. Üstte de öyle. Bu bölgelere türlü tedaviler yapabiliriz. Tabii implant tedavisi yapmak istiyoruz. Çünkü sabit dişlerimiz olsun istiyoruz. Ağzımızda sabit dişler olsun istiyoruz, değil mi? Kendi dişlerimiz gibi. Böyle takıp çıkartmalı dişler, artık onların yerine yapabileceğimiz çok daha iyi şeyler var. Buralara implantlar yapılması lazım. İmplant yapmak için kemiğe de ihtiyaç var. Çektiğimiz tomografileri inceleyerek o bölgelere implant yapacak mıyız? Yapabilir miyiz? Nasıl yaparız? Onları görebiliyoruz. Ölçümler yapabiliyoruz. Şuradan mesafemiz ne kadarmış? Bölgedeki kemik kaybının miktarı, o bölgeye implantın nereye yapılacağını ölçmek, değerlendirmek için artık günümüzde çok güzel görüntüleme yöntemleri var. Biz de kliniğimizde bunları kullanıyoruz tabii ki. Artık implant yapılamıyor, kemik bile yapılamıyor, kemik tozu bile tutmuyor denilen vakalara bile implant yapmanın yollarını bulabiliyoruz. Çünkü çok ince hesaplar yapılıyor. İnce bir şekilde kemik planlanabiliyor ve bütün bu detayları inceleyerek ne bölgeye ne şekilde kemik yapacaksak veya implant yapacaksak oradaki kemiği nasıl değerlendirebiliriz? İmplanta kemiği hangi açıyla ne şekilde yerleştirebiliriz? Bunların hesabını yapmamız lazım. Dolayısıyla bunları yaparak da bir implant planlaması yapmak mümkün olabiliyor. İnce ölçümler yaparak. Hatta bunların üzerinde yaptığımız o planlamanın üzerine bir rehber yapıyoruz. O rehberi ameliyat sırasında ağza yerleştiriyoruz. Dolayısıyla implantı tam planladığımız açıyla ideal şekilde her bir mikron kemiği, milimetre bir demiyorum yani, her bir milimetre bizim için çok büyük bir şey. Dolayısıyla her bir kemiğin her bir parçası bizim için değerli. Oralara implantı en doğru şekilde yapmak için doğru planlama şart. Evet, bir dişin yapılma süreci porselen malzemesinin, maddesinin tamamen doğadan elde edilen o madeni, yani o porselen kayalarınız, onların işlenmesi, toz ve odun likidi adeta bir çamur kıvamına geliyor. Ve o kıvamlı bir fırça, adeta bir sanat eseri yapar gibi. Ve bunları katman katman fırçalarla dişin uzatılacak ya da değiştirilecek bölgesine işleyerek, diş teknisyenliği işidir bu. Benim baba mesleğim tabii diş teknisyenliği. Çok sevdiğim bir meslektir. İşin mutfağıdır. İşte böyle bir dişe yapacağımız şekli. Bu daha önceden üretilmiş, yapılmış hali. Şimdi burada bir ufak değişiklik yapmak istediğimiz için ufak değişikliği yine aynı malzemeyle oraya bir takım ilaveler yaparak, o ilaveleri yerleştirerek işte bu porselen bir dişe dönüşüyor. Yaptığımız porseleni dişin üzerine, aldığımız ölçüdeki o elde ettiğimiz modelin üzerine yığarak ve sonra fırınlayarak, porselen fırınlarında yüksek ısıda fırınlayarak yapabiliyoruz. O fırınlama işlemi sırasında bu camsı bir porselene dönüşüyor ve gerekli o katmanların katman katman içten dışa doğru şeffaflaşan dişin dokusu ortaya çıkmış oluyor. Bunu da fırınlıyoruz sonra.
Onun içinde fırında yanmayacak bir pasta yerleştiriyoruz. Bu lamineyi, porselen lamineyi şimdi fırında pişireceğimiz dayanağın üzerine pasta sayesinde tutturuyoruz ki fırında havada kalsın ve düşmesin. Bunu buraya yerleştirdik. Şimdi bunu fırına yerleştirebiliriz artık. Yavaş yavaş kapanacak ki ağır ağır adım adım yavaş yavaş ısıtacak ki çünkü camsı bir malzeme olduğu için, porselen olduğu için hızlı ani ısı değişikliklerinden çatlayabilir, patlayabilir. Çok adım adım santigrat santigrat ısı derecesi artarak belli bir orana, yani yaklaşık 720 dereceye kadar gelecek. Orada birkaç dakika duracak, sonra açılacak. Evet, bunlar da renkler. Dişlerin uç kısmı ve diş etine bakan kısmı aynı renk olmadığı için tabii ki malzemenin içten dışa katmanlaması, uç taraflarında şeffaflıkların olması daha makbul olacağı için hem bunu porselen üzerinde yaptığımız gibi en son cila katmanını, yani sırlama işlemini de yaparken bu tip boyamalar yaparak ince çalışmalar şeklinde estetik bir görünümü, dişi doğal bir görünüme, şeffaf katmanlı bir halde bitirmemizi sağlayan bir doku oluşturmamızı sağlıyor ve son bitim işlemini bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Farklı renkler kullanarak.